Hoş geldiniz. Biraz belki gecikmiş olabilirim. Bugün İstanbul'da oldukça sıcak, yaz aylarından kalma bir hava var. Hem ben biraz geciktim, bugün biraz denize girdim, dün yaptığım gibi. Hem de dedim birçok insan da belki dışarıdadır. Bu güzel havanın tadını çıkarıyordur. Bu sebeple birazcık yayın geç saate kaldı. Evet, insanlar toplanınca tam olarak yayına başlarız. Peki. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben de maviyi çok seviyorum. Özellikle yaz aylarında dedim ki hala yaz havası varsa ben de tamamen mavilere bürüneyim. Tepeden tırnağa, ayakkabılarımdan ojelerime kadar maviyim bugün. Ay, ne biçim şeyler var. Evet, bazılarını tamamen engellemek lazım. Hımm. Evet, imparator yayını da olacak. Ah, teşekkür ederim. Ya, bunu zaten biliyor musunuz, fark ediyorum. Bugün mesela tek başına plaja gittim, dün de gitmiştim. Yani hemen insanlar geliyor. Yani biraz yalnız kalayım diyorsun, kalamıyorsunuz. Böyle bir durum var, evet. Ah, hem abla diyorsunuz. Ah, your book reading is even started yet. Ah, thank you for my book reading. Ha? Yunan tanrıçası olabilir. Bu arada, moderatörüme çok teşekkür ederim. Çok başarılı bir moderatör. Anında ben sileyim derken kendisi sildi. Teşekkür ederim. Neden hep erkekler izliyor beni bilmem, yoksa kadın arkadaşlarım da var yani. Size sormalı, neden beni izliyorsunuz? Hı? Aslında kadınlar, hele yeni nesil izlerse birazcık da kadınlık öğrenmiş olurlar. Öyle değil mi? Yoksa artık tamamen günümüzde kadınlar çokça erilleşti. Imm, yok, böyle alayım, bazen karıştırıyorum hangi tarafı alsam falan diye. Evet. Güzelim, teşekkür ederim ya. Fena değilim işte. Madem şey diyorsunuz, o zaman ben de bir Yunan tanrıçası edasıyla bugün Yunan mitolojisinden okuyacağım. Teşekkür ederim Yavuz Bey. Hımm. Ah, çok anlamadım, teşekkür ederim ama özel abonelerin üzerine kimono çıkar. Yani ben çok da, hani, değişiyor öyle, abone talebiyle değil, içimden geldiği şekilde yapıyorum. Ah, ah. Ay, insan bazen şey yapamıyor ki hangisini özele
Hangisini genele, hani daha şey olarak ben zaten özellere, özel şeyler yapmaya gayret ediyorum. Ama hani bazen bir yorgunluk anında bir şey oluyorsa da onu bilemiyorum yani. Gerçekten. Kamerayı düzenleyemeyince artık ben de böyle okudum. Ay çok bir türlü rahat edemedik. Evet. Böyle yorumlar da şu an dikkatimi dağıtıyor. Neyse başlayalım öyle değil mi? Şöyle bir türlü sığamadım. Evet, oldu. Bugün bu kadar mavi giyindim. Arkada bir mavili bir deniz resmim var. Denizli Yunus resmim. Bugün Poseidon okuyacağım. Poseidon ben okumuş muydum? Ee, Açıkçası ya gerçi deprem üzerine falan deyince Poseidon okumuş da olabilir miyim? Ay bir dakika ya. Yoksa başka bir şey okuyacağım. Evet. Bir kontrol edeyim. Yoksa ya da bugün sadece sohbet edeceğiz bu gece böyle giderse. Evet, Poseidon yokmuş. Emin olmak istedim de. Yok yok. Arama yaptım ve Poseidon çıkmadı. Yalnız susadım ben başlayana kadar bu ışıklar. Hayır, evli değilim. Ve pek evlenmeyi de düşünmüyorum. Hiç de evlenmedim. Memnunum halimden. Terlikler düşebilir yalnız. Evet. Poseidon bir deniz ve su tanrısı ve Zeus'un kardeşidir. Ve okumaya başlayayım. Poseidon ya da Romalıların verdiği ismiyle Neptün, Kronos ile Rhea'nın oğluydu. Homeros onu Zeus'un erkek kardeşi olarak tanımlar. Bu durumda Poseidon'un diğerine itaati yalnızca doğaldır. Ancak yaygın düşünceye göre Zeus, Kronos'un en küçük oğluydu ve kardeşleri üzerindeki hükümdarlığını zalim babasını devirerek elde etmişti. Dolayısıyla Poseidon, deniz ve deniz ilahları üzerindeki egemenliğini kardeşine borçluydu ve ona tabiydi. Çoğunlukla Olimpos'ta değil, denizin derinliklerinde yaşardı. Burada eşi Amfitrite ile Ege kıyılarındaki muhteşem bir altın sarayda yaşadığı sanılıyor. Başlangıçta Okyanos ve Pontus gibi o da salt, sulu elementin sembolüydü. Daha sonra tamamen bağımsız bir karaktere büründü. Hatta Homeros'un eserlerinde bile artık sadece denizin kendisi olarak değil, güçlü kollarıyla yeryüzünü kaldırıp çevreleyen denizin kudretli hakimi olarak belirir. Temsil ettiği element gibi coşkun ve şiddetlidir. Hükümdarlığının sembolü olan üç çatallı mızrağını denize vurduğunda dalgalar şiddetle yükselip gemileri parçalara ayırır ve kara parçalarını içlerine kadar alabildiğince su basardı. Keza Poseidon depremler çıkarma, kayaları çatlatma ve denizin ortasında adalar yükseltme gücüne sahipti. Diğer yandan ağzından çıkan tek bir söz ya da tek bir bakışı bile en şiddetli fırtınayı yatıştırmaya yeterdi. Aeneid destanında
Bunun ilk kitabında Virgil ya da Virgil Tanrı tarafından azgın elementlerin uysallaştırılmasının güzel bir tasvirini sunar. Poseidon doğal olarak kendisine koruyucu ilahları ve efendilerin gözüyle bakan balıkçı, kayıkçı ve denizci gibi deniz yolculuğuna çıkan herkesinin başlıca tanrısı olarak görülmüştür. Denize açılmadan önce ona dualarını gönderirler ve derinlerdeki tehlikelerden güvenle dönebilmeleri için adaklarını büyük bir şükranla sunarlardı. Poseidon bu sebeple en çok denizlere açılan İyonyalılar arasında ünlüydü. Tapınakları, sunakları ve heykelleri en çok limanlarda, liman kentlerinde, adalarında ve kayalık burunlarda bulunuyordu. Bu ilahın sayısız mabedi içinde yakınlarında tanrılarının onuruyla İstmiye oyunlarının düzenlendiği Korintos'ta bulunan tapınaktan bahsedebiliriz. Oyunlar daha sonra Yunanistan'daki Pilos, Atina ile Rodos, Kos, Tinos adalarında ulusal bir festivale dönüşmüştü. Denizlere açılan halkların hayatında bu denli önemli rol oynayan bir tanrı hakkında ister taşralı ister bölgesel olsun birçok efsanenin bulunması son derece doğal. Truva destanında Truva'nın yaman bir düşmanı olarak karşımıza çıkar. Öfkesine Truva kralı Laomedon'un adaletsizliği neden olmuştur. Poseidon kralın talebi üzerine Truva'nın duvarlarını Apollo'nun yardımıyla inşa etmiştir. Ancak Laomedon'un taahhüt ettiği ödül konusunda ihanet etmesinin ardından Poseidon bütün mahsulleri tahrip eden ve halkı katleden korkunç bir canavar göndermiştir. Kralın kızı Hesione'nin kurban edilmesini tavsiye eden kahine başvurdular. Üzüntülü bakire canavara sunulur fakat Herakles tarafından kurtarılır. Biliyorsunuz Herakles'in bir sürü görevi vardır. Açıkça denizin taşmasının bir sembolü olan bu canavarın öyküsü takip eden birçok anlatıda tekrarlanır. Örneğin Habeşistan kralının kızı Andromeda'yı benzer biçimde kurtaran Perseus'un hikayesinde olduğu gibi. Hatırlar mısınız eskiden Andromeda diye bir disko vardı. Poseidon'un farklı ulusal kahramanlarının babası olarak göründüğü sayılmayacak kadar çok anlatı mevcuttur. İçlerinde muhtemelen en önemlisi daha sonra bahsedeceğimiz Theseus'un efsanesidir. Yunanistan'da kurucusunun ya da kahraman atalarının kutsal kökeni üzerine hak iddia etmeyen neredeyse hiçbir kasaba ya da şehir yoktur. Yine denizin hırçın, fırtınalı doğasına dair görüş, Poseidon'un çeşitli canavar ve devlerin babası olarak temsil edilmesine neden olmuştur. Su perisi Toosa ile birlikteliği sebebiyle Odysseus tarafından katledilen yabani Polimpetos'un babası olmuştur. Odysseus bu yüzden Poseidon'un amansız düşmanlığını kazanır. Demek ki bu yüzden tabii düşman. Hep uğraştırıyor, fırtınalar falan oluyor. Prokrustes, Sersion ve Aloadae gibi birçok canavarın yanı sıra Herakles ile çarpışan dev Antaios'un da Poseidon'un oğlu olduğu söylenir. Poseidon'un favori hayvanı kendisinin yarattığı tahmin edilen attı. Bu durum muhtemelen Yunanlıların Poseidon'un atlarını yuvarlanıp sıçrayan dalgalar arasında hayal ettikleri imgelemden kaynaklanıyor. Atina'da atın kökeni Athena ile Poseidon arasında
Yeryüzüne en faydalı armağanı kimin getireceği üzerine yapılan bir yarışmayla bağdaştırılmıştır. Korintos efsanesinde Poseidon Medusa ile birleşmesi sonucunda kanatlı at Pegasus'un babası olmuştur. Bu anlatı Poseidon'a yakıştırılan atın ehlileştirilmesiyle bağlantılıdır. Ya biliyorsunuz değil mi? Medusa da eskiden çok çok güzelmiş. O yılanlar falan yokmuş. Ama zaten yani Poseidon'la falan birleşiyor. İntikam almak için kadın kıskançlığının kurbanıdır Medusa. Pegasus'un babası olmuştur. Bu anlatı Poseidon'a yakıştırılan atın ehlileştirilmesiyle bağlantılıdır. At ile yakın bağından dolayı Poseidon özellikle yarışların efendisi olarak görülmüş ve bunun sonucunda tüm hipodromlarda kendine ait bir sunağa sahip olmuştur. Yarışmacılar yarışlardan önce ondan duaları ve adaklarıyla yardım dilerlerdi. Yunus ile çam ağacı Poseidon için kutsal sayılırdı. Bunlardan ikincisi muhtemelen gemi yapımında yaygın bir şekilde kullanıldığı için kutsaldı. Onun adına kara öküz, at, koç ya da yaban domuzu kurban edilirdi. Romalılar denizcilikle pek fazla uğraşan bir halk olmadığından Neptün Yunanlılar arasındaki kadar çok saygı görmemiştir. Roma'da baskın genel ayırt edici özelliği at ve hipodrom ile olan bağlantısıdır. Bu ikisi onun özel koruması altında sayılıyordu ve bu nedenle Roma'daki tek tapınağı olan Citrus Flaminius gösteri alanı içinde yer alıyordu. Ya tabii öyle bir şey ki evet İtalyanların denizcilikle yani Venedikliler ilgili ama yoksa bakılınca İtalya'daki çoğu şehir zaten deniz kenarında değil yani ana şehirler hep böyle merkezlerde. Poseidon ya da Neptün'ün sanat eserlerindeki tasviri ozanların tanımlamaları ile oldukça ahenkliydi. Dolayısıyla ölçüleri ve vücut yapısı bakımından kardeşi Zeus'a benzerdir. Aşırı geniş göğüs kafesi, koyu renk dalgalı saçlar ve insanı delip geçen bakışları sahip olduğu tasvir edilir. Sanatçılar tabiatının Zeus'a göre daha şiddetli olduğunu, daha kemikli bir çehre ve daha dik dağınık saçlı başı sayesinde hissettirmeye çalışmıştır. Yüz ifadesi daha kasvetli ve haşindir. Ayrıca Zeus'un ağzının kenarındaki belli belirsiz gülümsemeden de yoksundur. Poseidon'un antik heykelleri görece daha nadirdir. Vatikan Müzesi'nde Tanrı'nın hoş bir büstü ve mermerden heykeli bulunmaktadır. Genellikle sağ elindeki 3 çatallı mızrağıyla ayırt edilir ve bazen mızrağın yerine dümen yekesi alır. Başındaki taca benzeyen şerif denizler üzerindeki egemenliğini simgeler. Tanrı'nın 35. şekildeki sunulan gravürü Dolce koleksiyonunun değerli hazinesidir diyor. Evet. Şimdi elimdeki bu kitaptan Neptün'ü okudum. Biraz da mitoloji sözlüğünden okuma yapayım bakayım. Evet. Neredesin Poseidon? Evet. Olimposlu tanrılar arasında denizi simgeleyen ve denizin mutlak hakimi sayılan Poseidon, Homeros destanlarında Poseidaon diye anılır. Potidan'dan türeme bu ad başka Hint-Avrupa dilindeki biçimiyle karşılaştırılacak olursa denizin efendisi anlamına gelir. Hesiodos'un Teogonyası'nda Poseidon, Kronos'la Rhea'nın oğlu olarak gösterilir.
Kronos öbür çocukları gibi Poseidon'u da doğar doğmaz yutar. Sonra Zeus anası Rhea'nın yardımıyla kaçırılıp babasına öbür kardeşlerini kusturunca Poseidon'a da deniz egemenliğini veriyor. Poseidon sonra Afrodite ile evleniyor ve Triton'u üretiyor. Destanlarda Poseidon'a verilen sıfat Enosigaios, yani yeri sarsan titretendir. Evet, depremlerle ilişkili demiştim ya Poseidon. Poseidon elinde tuttuğu üçlü yabayla yalnız dalgaları kabartıp denizi alt üst etmekle kalmaz, çepeçevre sardığı toprakları da sarsar. Güçlü bir tanrıdır. Zeus'la boy ölçüşmekten çekinmez. Onun buyruklarına baş eğmekten hoşlanmadığı gibi öbür tanrılarla birlik olup tanrılar babasını zincire vurmaya bile kalkışmıştır. Troya Savaşı'nda keyfine göre kimi zaman Akaları, kimi zaman Troyalıları tutar ve Zeus'u şöyle meydan okur. Yiğitliğine yiğittir, bilirim onu Zeus için diyor. Ama beni küçümsemek ne oluyor? Eşitim ben onunla. Bana zorla baş eğdirecek olan o mu? Rhea doğurdu Zeus'u, beni, ölülere hükmeden Hades'i. Dünya üçe bölündü. Üçümüz de aldık payımızı. Kura çekildi. Köpüklü deniz düştü bana. Her zaman orada oturayım diye. Zeus'a bulutlar arasında engin gök düştü. Ama toprakla koca Olimpos'tan herkesin payı var. Bu yüzden yaşamam ben Zeus'un keyfince. Gücü varsa rahat otursun kendi payında, ülkesinde. Korkutmasın, elleriyle alçak yerine koymasın beni. Olimpos'ta oturmaktan pek hoşlanmaz. Çok daha büyük rol oynadığı Odisea destanında onu Habeşistan'a gider gelir görürüz. Poseidon uzakta oturan yüzü yanıklara gitmişti o gün. Dünyanın en ucundaki insanlardır yüzü yanıklar. İkiye bölünmüşlerdir. Kimi batan günde oturur, kimi doğan günde. Kurbanlık boğa ile koç almaya gitmişti oraya. Orada dalmıştı şölende gönül eğlendirmeye. Poseidon Odysseus'a karşı dinmez bir kin besler. Bunun nedeni de oğlu Polipetimos'un tek gözünü kör etmesidir. Yüzü yanıklardan dönüşünde deniz tanrı Odysseus'u bir sal üstünde görür. Kendi kendine öfkeli konuştuktan sonra eyleme geçer. Böyle dedi, yağdı bulutları üst üste, bir anda allak bullak etti denizi. Üçlü yabasını tutuyordu elinde. Salıverdi çeşitli yerlerin kasırgasını, tekmil toprağa, denizi kapladı bulutlarla. Karanlık boşandı göklerden. Euros'la Notos ve uluyan Zefiros'un ve koca dalgalarıyla açık gökten kopan Boreas esti dört bir yandan boğuşa boğuşa. Zeus'un buyruğuyla Odysseus'un İtakya'ya dönmesini önleyemeyince bu kez onu kurtaran Paiaklar üstüne yığdırır öfkesini. Adının geçtiği başlıca efsaneler şunlardır. Apollon'la birlikte Troya surunun yapılmasını üzerine alır. Laomedon ne diyor? Ay, burası o kadar küçük yazıyor ki şu ışıklar da öyle gözümü aldı ki. Ne diyor? Troya surunun yapılması, Laomedon sözleşilen ücreti ödemeyince denizden bir canavar salar kıyılara ve Lakon'un ölümüyle gene bir deniz canavarı sebep olur. Poseidon yakınlarının ya da tuttuğu kimselerin yakarmalarını dinler, dileklerini hiç şaşmadan gerçekleştirir. Birçok şehrin
koruyucusu olmak için başka tanrılarla yarışmaya girdiği ve çoklukla onlara yenildiği görülür. Örneğin Atina halkı Poseidon'un tuzlu gölü yerine Athena'nın zeytin ağacını seçer. Poseidon'un aşkları da efsane konusu olmuştur. Asıl karısı Amfitrit'e ile denizin altındaki sarayda, ki bu saray Ege kıyısında, İmroz ya da Tenedos'un dip yarlarında bilinir, rahat bir ömür sürer. Ne var ki ürettiği döller hep dev, azman ve yamyamdır. Afritide'den çocuğu olmamıştır. Çok ilginç. Karısından çocuğu yok ama bir sürü deniz canavarı var. Tabii herhalde zina ürünü bunlar. O yüzden canavar olmuşlar. Helal değil falan. Bir de ilginç, yani İmroz Gökçeada, Tenedos'ta Bozcaada. Bu kadar Yunan adası var ve Poseidon'un adası Türk adalarının bir tanesinde mi? Bu da ilginç olmuş. Şöyle diyeyim, bir tane şu anda bir dizi var. Netflix'te yayınlanan Kaos diye. Bu dizide de Poseidon'u gösteriyorlar. Orada Poseidon böyle hafif, böyle balık etli, iricene, böyle peskateryan yapmışlar. Sadece balık yiyor, somon yiyor mesela. İşte partisinde ne yapıyordu? İşte ona somon yapıyor Zeus falan. Ama neyle? Hera ile gizli ilişkisi var. Yasak aşkı var falan. Yani onun da böyle kocasının kardeşiyle, abisiyle ilişkisi var falan gibi yapılmıştı. Yani böyle yatta takılıyor falan. Yani şuradaki benzetmelere hiç uymuyor. Hera ile, yani Hera'nın Neptün, Poseidon'la bir ilişkisi falan yoksa diziyi böyle bir şey yapmışlar. Yani dizilerde böyle değişiklikler falan yapıyorlar. Ay, şunu düzelteyim. Evet. Ya bugün ben bunu okudum ki şimdi önümüzdeki günlerde de Yunan mitolojisinden devam edeceğim. Hani böyle popüler diziler olunca mitolojiyi değiştiriyorlar. Ondan sonra da insanlar mitolojiyi böyle olmuş sanıyor. Çünkü okumuyorlar. Sadece oradaki dizide anlattığı şekliyle görünce diyor ki Poseidon da böyle herhalde falan yani. Öyle değil ama. Evet. Neyse, bugünkü yayında burada bitiyor. Biraz gözlerim yoruldu. Bir su içeyim ve ondan sonra hemen sonra 3 dakika içinde savaşçı yayını, ondan sonra imparator yayını olacak. Görüşmek üzere diyorum. Bu da Yunanistan'dan aldığım bir yüzüktü. Göstereyim. Korfu'dan almıştım. Ya şöyle söyleyeyim size, ben bir sonraki herhalde hafta içi, bu hafta çarşamba ya da salı günü yayın yapacağım. Sonra kısmetse, bir aksilik olmazsa cuma ya da cumartesi bir tatile çıkacağım. Bunun için bir band kaydı hazırlarım diye düşünüyorum ama zaten çarşamba yayın açacağım. Yani en geç çarşamba. Ve şunu söyleyeyim, gitmeyi düşündüğüm yer aslında Girit. Yani şöyle sorayım, burada lütfen sonradan eğer yetişemezseniz hızlı yorumlara yorum yazar mısınız? Yani Ekim'in ilk haftası Girit nasıl olur? Biri dedi ki rüzgarlar olmaz, denizden keyif almazsın. Bense Akdeniz muhteşem oluyor Ekim ayında diye biliyorum. Eylül'de çok karışık rüzgarlar oluyor. Ama Ekim'de her şey daha diniyor, süt liman oluyor diye biliyorum. Eylül sonunda çünkü sıkıntılar yaşamıştım bazen de. Yani çok dalgalıydı. Girit'i bilen lütfen benimle paylaşabilir mi? Ne olur, rica ediyorum. Yani ben Ekim'i çok severim. Yani yurt içinde falan tatil olarak ben yapıyordum ama artık tercih etmiyorum. Yani artık eski keyfi bazı bakımlardan alamıyorum. Biraz da yeni keşifler de yapmak istiyorum. Yoksa ben yani Ekim sonunda falan da insan Antalya'da da denize giriyor. Ekim sonu falan yani Fethiye'de falan da rahat denize girebiliyorsun ya da Ölüdeniz'de. Yani ama akşamında serin oluyor tabii. Ay, bununla oynuyordum.
Ama bana lütfen Girit'i bilen, Giritli, konuya hakim ya da denizci olan kişiler alta yorumlara lütfen yazabilir mi? Ekim'in ilk haftası 4'ünden 5'inden sonra Girit. Bir de Girit büyük bir ada. Neresi? Kuzey mi, güney mi? Güneyinde de yani doğusu mu, batısı mı? 2 noktada bulunabilirim. Böyle. Evet. Yayını kapatıyorum şimdi. Girit merkez. Girit merkez diye bir şey yok. Hanya diye bir bölgesi var ve ana şehri var zaten. Oh, Shakti, thank you. Evet, görüşmek üzere. Yurt dışından izleyicilerim, eğer benim kanalıma üye olamadıysanız YouTube'da ve özel yayınlarımı izlemek istiyorsanız Patreon'a girebilirsiniz. Patreon'a abonem olabilirsiniz. Patreon'da bunu Türkler için de söylüyorum. Patreon'da ayrıca bir sayfa daha var. Oradaysa bolca çok güzel ayak fotoğraflarım var. Bolca çektiğim ayak fotoğraflarını paylaşıyorum. Dünyanın en güzel ayakları adı altında bir sayfa. Oraya da üye olabilirsiniz. Oranın ücreti bir şey değil, gayet uygun. Bunun dışında görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi geceler, iyi hafta sonları. Bay bay.